Kanalımdan ve mutfağımdan hepinize kucak dolusu sevgiler, selamlar. Kıymetli izleyicilerim, uygun bir kabın içerisine 1 kilo nohutumuzu alalım. Üzerine 3 litre soğuk suyumuzu ekleyelim. Daha sonra 1 yemek kaşığı da tuzumuzu ekledikten sonra şöyle güzelce karıştıralım. Arkadaşlar, beni hangi ülkeden veya hangi şehirden izliyorsanız yorumlar kısmına yazıp benimle paylaşırsanız gerçekten çok sevinirim. Daha sonra üzerini streç filmle kapatıp ve bir gece nohutlarımızı dinlendirelim. Dinlenen nohutlarımızın üzerine açalım. Gerçekten de nohutlarımız harika bir şekilde şişmişler. Nohutlarımızın suyunu süzdürelim ve 1-2 defa güzel bir şekilde yıkayalım. Daha sonra uygun bir tencerenin içerisine ilave edelim. Kıymetli takipçilerim, kanalımda düzenli olarak video yayınlamaya çalışıyorum. Önceliğim herkesin evinde olan malzemelerle kolaylıkla yapabilecekleri tarifler. Tariflerimi elimden geldiğince detaylı anlatmaya gayret ediyorum ki yemek yapmaya yeni başlayan arkadaşlar da kolaylıkla yapabilsinler. Umarım tariflerimi sizler de evlerinizde deneyip beğenirsiniz. Üzerine 2 litre de soğuk suyumuzu ilave edip orta ateşte ocağımıza alalım. Kaynayan nohutlarımızın üzerinde oluşan köpükleri alalım. Şuna da değinmek istiyorum arkadaşlar. Sizler nohutunuzu nasıl haşlıyorsunuz veyahut yemeğini nasıl yapıyorsunuz? Farklı bir fikriniz varsa yorumlar kısmına yazıp benimle paylaşırsanız gerçekten çok sevinirim. Şöyle kaynayan nohutlarımızı kontrol edelim. İstediğimiz kıvama geldikten sonra ocağın altını kapatalım. Nohutlarımızı süzelim. Soğuması için kenara kaldıralım. Haşladığımız nohutlarımızı difrize koyalım. Kişi sayısına göre nohutlarınızı ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde hazırladığınız zaman gerçekten büyük bir kolaylık oluyor. Dilediğiniz zaman çıkartıp yemeğini yapabilirsiniz. Pilavda kullanabilirsiniz. Bulgur pilavında veyahut farklı tariflerde dilediğiniz şekilde tüketebilirsiniz. Hele çalışan hanımlar için. Poşetlerimizin havasını pipet yardımıyla alalım. Daha sonra ağzını şöyle sıkıca kapatıp kenara kaldıralım. Ben genelde kuru fasulyeyi, barbunyeyi de bu şekilde muhafaza ediyorum. Ve genelde de nohutlarımı pilavda kullanıyorum. Benim çocuklarım nohutlu pilavı çok seviyor. Hepsini bu şekilde hazırladıktan sonra difrizimize kaldıralım. Uygun bir tencerenin içerisine yarım çay bardağı sıvı yağımızı alalım. Üzerine 1 adet yemeklik doğramış olduğumuz soğanımızı ilave edelim.
Soğanlarımız pembeleşinceye kadar güzel bir şekilde kavuralım. Daha sonra üzerine yemeklik doğramış olduğumuz bir adet yeşil biberimizi, bir adet de kırmızı biberimizi ilave edelim. Biberlerimiz diriliğini kaybedinceye kadar güzel bir şekilde kavuralım. Daha sonra üzerine 1,5 yemek kaşığı domates salçamızı ilave edelim. Dilerseniz bu esnada 1 tatlı kaşığı da biber salçası da ilave edebilirsiniz. Salçamızın kokusu çıkıncaya kadar güzel bir şekilde kavuralım. Daha sonra haşlamış olduğumuz nohutlarımızı ilave edelim. Daha sonra üzerine 1 yemek kaşığı un ilave edelim. Baharat olarak 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kimyon, yarım tatlı kaşığı karabiber, yarım tatlı kaşığı da pul biberimi ilave ediyorum. Şöyle güzelce karıştıralım. Tarifimde kullandığım malzeme listesini açıklamalar bölümüne ekliyor olacağım. Dilerseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Son olarak yemeğimize 4 su bardağı sıcak suyumuzu ilave edelim. 1 su bardağı da kemik suyumuzu ilave edelim. Kemik suyu yoksa tavuk suyu da ekleyebilirsiniz veyahut tavuk bulyon seviyorsanız bir adet tavuk bulyon da ilave edebilirsiniz. Şöyle bir karıştırdıktan sonra tencerenin kapağını aralıklı olacak şekilde kapatalım. Nohutlar yumuşayıncaya kadar pişirmeye bırakalım. Nohutlarımız tamamen yumuşadıklarında yemeğimiz pişmiş demektir. Ocağın altını kapatıp 15 dakika dinlendirdikten sonra dilediğiniz şekilde servis hazırlayabilirsiniz. Pişen yemeğimi servis tabağıma alıyorum. Gerçekten de çok lezzetli oldu. Sizlere şöyle yakın çekimle de göstermek istiyorum. Türk mutfağın vazgeçilmez lezzetlerindendir nohut. Yanına pilav veyahut bulgur pilavıyla gerçekten enfes oluyor. Beni bu tarif ile tanıdıysanız farklı tariflerimin de var olduğunu belirtmek isterim. Yeni tariflerim için kanalıma abone olmayı ve bildirim gelmesi için zili açmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abone olmak tamamıyla ücretsiz. Kanalım ve tarifimle ilgili beğeni ve eleştirilerinizi yorumlar kısmına yazarak kanalın gelişimine sizler de katkı sağlayabilirsiniz. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Şimdiden deneyecek olan herkese afiyet olsun.